Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Çavushow, yine farklı bir videoma daha. Hepiniz hoş geldiniz. Oyuncuyu Tanıyorum serisine tam gaz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi videoya geçmeden önce ek bir bilgilendirme vereyim. Bu seri hani bir önceki videolara nazaran biraz daha değişik olacak. Çünkü bu sefer konuşmada 3 kişi olacağız. Ben, konuğum ve tercüman olacak arkadaşlar. Hani çünkü yabancı biriyle röportaj yapacağımız için ve benim de İngilizcem olmadığı için anlaşamayacağız ve bu yüzden Merve sağ olsun teklifimi hani kırmadı. O tercüman yapacak. Ben de soruları soracağım. Hani hem Türkçe hem de İngilizce bir dille konuşacağız ve böylelikle de altyazıyla uğraşmamış olacağım. Güzel de bir şey olacak. E, Oldu bu kadar. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Alo. Geldim ya. Heh, ben geldim. O daha gelmedi. Galiba. Öncelikle ona davetimi kabul ettiği için çok teşekkür ettiğimi söyler misin? Mhm. So firstly, thank you for accepting his invite, Yoshı. It is my pleasure to speak with him. Seninle konuşmaktan da çok memnunmuş katılmaktan. Şimdi ilk sorumu soruyorum o zaman. Ona de ki hangi krallıkta oynuyorsun ve krallığınıza durumlar nasıl? Yani biraz kendinden bahseder mi? So which room are you playing in and how are things in your room? Can you tell us about yourself, your team, etc.? Sure. I play in realm 317 and it's a realm and Do you want me to translate? sure. Realm 317 oynuyormuş. Bir kere birleşmesi olmuş. And then... Peki şey soracağım. Baktım da bu 317'ye bütün yani ittifak orayı yönetiyor, yani onun bulunduğu ittifak, lider olduğu ittifak. Peki bunu nasıl sağlamış? Evet. Bunun bir formülü var mı, sorsana. So he is saying that he has been to 317, like check that realm kind of. So he's saying that you're dominating the realm. So what is the secret of it? How did you get there to dominate the whole realm? Sure. There's really no secret. The game is very simple. Initially, after the merge, there are people who were dominating in their previous realms, and they were smaller, and they did not have a good team. So eventually they either merged into my alliance, or they left the game and went to other realms. And the reason for my success... Hold on. Now let me translate first. Diyor ki bunun bir hani sırrı vesairesi yok. Oyun zaten çok basit. Birleşmeden önce kendi realmlarında realm'ı domine eden başka ittifaklar vardı. Ama biz birleştikten sonra onlar daha küçük oldukları için ya benim ittifakıma katıldılar ya da realm'ı terk ettiler dedi. So what were you saying, Yoshı? What else? Yes. So there's really no secret in terms of strategy. The strategy has always been, in my realm, is to build loyal and strong players, which means you have to be very strategic in who you trust, and you cannot be just one player that dominates the realm. It's a group of players, so you must build a strong alliance. Dedi ki bunun hani sırrı yok ama iyi bir takımın olması gerekiyor. Bu oyun tek başına oynanılan bir oyun değil. Tek başına domine edilen de bir oyun değil. O şekilde olmamalı diyor. Yani realm'ı domine edenler birden fazla kişi, bir takım olması gerekiyor dedi. Anladım, mantıklı, evet.
Şey soracağım. Yes. Bir şeyi merak ediyorum. Bu oyuna ilk nasıl başlamış? Yani oyunu ilk nasıl görmüş? Reklamlardan mı görmüş? Biri mi önermiş? İlk nasıl tanışmış bu oyunla? So how did you meet this game? Did you see it on ads? Did anyone recommend it? So I purchased a Microsoft Surface tablet, and the game just happened to be in the start menu, so I clicked on it out of curiosity. And from there, I started playing, and at first, every day I would get zeroed because I did not know anything about shields. Oh my god. But Kim, Yes? hold on. Windows bir tablet almış. Tablette de oyun varmış. Aldığı tablette. Oyuna tıkladığımda hani meraktan oyuna tıkladım. O şekilde oynamaya başladım ama her gün sıfırlanıyordum. Oyunu nasıl oynandığıyla ilgili hiçbir fikrim yoktu. Kalkan olayını çok geç öğrendim de. Tableti nasıl ikinci el mi almış ki? Oyun nasıl oluyormuş aldığı tablette falan? Yok galiba bu şekilde koyuyorlar sanırım bazen oyunları. Aynen İkinci el bazen olduğunu mağazadan sanmıyorum. falan da indiriyorlar zaten böyle alırken. Aynen. Şey soracağım. Bir de ne zamandan beri oynuyor? Kaç yıl oldu mesela oynayalı? So how long have you been playing it? I've been playing it for almost 3 years. 3 seneye yakındır oynuyormuş. Vay. Peki oyuna günde kaç saat vakit ayırıyor? How many hours do you spend a day in the game? Well, it's a strategic game, so it's not like an action game where you have to spend a lot of time in the game. I normally just visit the game for 5-10 minutes, unless there's an event. Then I spend more time, but normally I spend about 2 to 3 hours a day on the game. Bu bir strateji oyunu, bir aksiyon oyunu değil. O yüzden günde bazen 5-10 dakika harcıyorum. Bir etkinlik olmadığı sürece. Eğer bir etkinlik olursa o zaman ona da dahil oluyorum. 5-10 dakika doğru mu anladım? Yani oyuna girip çıkıyormuş gibi bir şey söyledi. Savaş falan ama olmadığı etkinlik sürece. olduğunda oyun. Anladım. Aynen. Peki bu oyun onun gerçek hayatını nasıl etkilemiş? Olumlu veya olumsuz bir yönü var mı? So how did this game affect your life, good or bad? Well, I think it's pretty positive that it has affected my life. I've met some really good people, and for the folks that have not been good, it's also a good learning experience to know that you always need to really get to know people before you understand if they are a good teammate or not. And then I've also met some really good friends along the way. Genel olarak pozitif olduğunu söylüyor. Birçok insanla tanıştığını, arkadaş edindiğini. Arkadaş edinemediği ve anlaşamadığı insanlarla ilgili de onların da bir deneyim olduğunu, insanların önceden anlaşılması gerektiğini, ona göre takımını alıp almayacağına vesaire karar vermesi gerektiğini falan söyledi. Anladım. Peki bu kadarlık bir oyun oynuyor. Hani sorsana bu oyunda favori bir oyuncusu var mı? Yani oyununu beğendiği biri var mı bu oyunda? Do you have a favorite player in the game? Like the way of the person playing the game? Sure. So I did meet a really good player in the game. His name is Nox. But then I think that along the way you meet a lot of good players. Like I said before, this game is more of a team game. You cannot win alone. So I've met really good players that were part of the merge and are now part of my alliance. And I call them my throne council. There's 10 to 11 players in it. But obviously, my closest friend, online friend, would be Nox. And he's very good at the game. Okay.
Knox diye bir oyuncunun en favori oyuncusu olduğu sanırım. Tanıyor musun? Onun bulunduğu ittifakın savaş generali. Evet, aynen. Galiba öyle. Onun olduğunu söyledi ama oyun oynadığı süre içerisinde birçok insanla da tanışmış, iyi oynayan. 11 kişilik bir... Did you say it's 11 people in your council? Yes. 11 kişilik bir konsey varmış Tron'u tahtı birlikte değiştirdikleri. Onların hepsinin de iyi olduğunu söyledi. Hepsi kendi ittifakında mıymış? Bu zaten are they all in your realm? I mean, all in your alliance? There's 11 people. Yes. Hepsi kendi ittifakındaymış, evet. Vay, anladım. Peki bitti mi? Aktaracağım başka bir şey var mıymış bununla ilgili? Is there anything else you want to add about this? Not really. I think, like I said, if anybody wants to be successful in the game, they need to build a good team, and they also need to trust. And a lot of people, they don't trust people, and a lot of people are very selfish players. So you can't win that way. You have to win as a team. So I would say if you want to play the game successfully, then you need to build that really strong team. İnsanlar birbirlerine pek güvenmiyorlar dedi. Biraz güven oluşturmaları lazım dedi. Oyunu beraber oynayabilmeleri için. Bazı oyuncular çünkü çok bencil olabiliyorlar. Ama bu oyun bu şekilde oynanmıyor. Bir takım halinde oynanıyor. O yüzden başarılı olabilmek için iyi bir takım oluşturulması gerektiği, bunun üzerinde çalışılması gerektiğini söyledi. Şu ana kadar anladığım hani bireysellikten çok ekibe önem veren birine benziyor, değil mi? Evet. So you care more about the team than like yourself or being like kind of solo kind of player. That's correct. So many a times I think even the players in my alliance, unless they go against me, then they will say that I am not a selfish player and I would rather my team be successful than myself. İttifakındakilerin de böyle düşündüğünü söylüyor. Onunla ilgili de bu şekilde düşünüyorlarmış zaten. Anladım. İttifakındaki insanlar da onun için kendisinden çok takımını düşünen biri olduğunu söylüyorlarmış. Peki hiç bu zamana kadar oyunu bırakmayı artık yeter dediği bir durum oldu mu? Yani hiç düşündüm öyle bir şey. Have you ever thought about quitting? Like said enough, I had enough of this. Yes. So I think everybody goes through these stages where they get disappointed at people or they get disappointed at the game. And I have thought about quitting just because I think as the strongest player in my realm, everybody looks to me for direction. And some things are so petty, meaning they're so minor. And a lot of them is arguments about, oh, my shield dropped and I got attacked and so on and so forth. And it just becomes extremely busy work where I don't like it. It's just people bickering back and forth and no longer playing as a team. Evet, oldu dedi. Bazen hayal kırıklığına uğradığım zamanlar işte insanların çok ondan istemesi, ne denir? Sürekli ona sorular sorması ondan. Yok, kaynak değil de sürekli ondan bir şey de istemesi. Ya bana daha önce de anlatmıştı böyle küçük ittifakların vesaire ondan çok bir şeyler istediğini. Bir de en güçlü oyuncu olduğu için, ittifakı da domine ettiği için orayı. O yüzden sürekli ondan bir şeyler istiyorlar. Sürekli meşgul olduğunu, onu çok meşgul ettiğini, bu yüzden de bırakmayı istediğini düşündüğünü. Anladım. Peki devam edeceğim mi, sorayım mı?
Ay yok, sorabilirsin. Tamam. De ki hani bu oyuna para basmadan başarılı olunabilir mi sence şu günümüzde? Do you think it's possible to be successful in this game without spending money on it? No, it is not. So, with any game or with anything in life, it is about competing with others. And you will always have spenders. So, it really depends on how you define the word success. If success to you is to be as strong as possible without spending, then you can do it, you can grow. However, you will not be the most competitive because the spenders will always have the advantage of equipment, more resources, and the ability to capture the throne, which allows you better imperial equipment. So the game is designed so that the creators of the game will make money to sell packs. So vendors will always have period Yoshı. Yes. Okay. Hayır, mümkün değil. Zaten gerçek hayatta da bu şekilde. Oyunda da, gerçek hayatta da para harcayanlar, daha yarış ruhu mu denir olanlar olacaktır ve para harcamadan da oyunda bir şekilde başarılı olabilirsin ama bu senin başarıyı nasıl tanımladığına da bağlı. Başarılı olursun ama bazı itemlerin olmaz. İşte tahta alamayabilirsin bu yüzden. Ama yani para harcamadan gerçekten oyunda başarılı olamazsın. Anladım. Dedi. Peki bu oyunun genel olarak güncellemeleri baz alırsak, hani de ki jeton gelmiş, kırmızı item geldi, paragon arttı. İşte bu son güncellemede maceralar geldi. Bu güncellemeler hakkında ne düşünüyor? What do you think about the updates? Like there was some items, new paragon abilities, adventure stuff. What do you think about those new stuff? Well, it ties into the fact that the makers of the game, the developers, designed all the updates to make more money for the company, which also attracts the spenders to spend more on packs or to spend more on resources and time to achieve more Paragon points, as well as to achieve better equipment by upgrading. So the best equipment is the red Imperial equipment, which requires you to get a lot of the gold ones, which then requires you to spend more time and more resources to get the throne more often, so you can craft the red equipment. Baktığımız zaman bunların hepsi tek bir noktaya çıkıyor. O da oyunu yapanların daha fazla para kazanmak istemesi. Ve daha çok oyunda insanların zaman harcayacağı şeyler yaratmak. Bu red kırmızı item galiba, değil mi? Aynen. Kırmızı item alabilmek için birçok sarı item almanız gerekiyor. Sarı itemler için de Imperial oyunları almanız gerekiyor. Onları alamazsanız tahtı da alamazsınız. Bu yüzden insanların daha çok para harcaması ve daha çok vakit harcaması için getirilen güncellemeler olduğunu söylüyor. Anladım. Peki soracağım. Olası bir birleşimde, hani ileriki zamanlarda birleşim gelecek illaki onların krallığı. Burada nasıl bir politika izler mesela? İlk önce barışçıl mı olur yoksa direkt savaş mı açan bir yapıya sahip? So if you guys merge, which is probably soon, what kind of policy will you have? Are you going to be peaceful, or are you going to just declare war on those alliances? Well, it's
it's always good to have a balance. Similar to the last merge, the folks who want to succeed and are active will join the top alliance, and I would recruit those folks. But I only recruit people who actually are active and want to help the overall realm. But it is also good to have war, because it is a war game. So you have to think about the players that want to play such a game. They want to play a war game, so to have a peaceful realm with no war would really cause players to quit, because there's really nothing to do. Bir denge olması gerektiğini söyledi. İlk birleştiklerinde zaten başka ittifaktaki oyuncuların en büyük ittifaka katılmak isteyeceğini, onun da bu insanları ittifakına kabul edeceğini, yani bir kısmını kabul edeceğini söyledi. Ama kabul edeceği insanların hep aktif olmasını ve Realm'daki, yani genel olarak Realm'a ve ittifaka katkıda bulunabilecek insanlar olmasına dikkat ettiğini söyledi. Ama onun dışında da katılmak istemeyenler ya da ona karşı olanlara da savaş açacağını ve savaşın da olması gerektiğini, bunun zaten bir savaş oyunu olduğunu, öyle olmazsa zaten çok sıkıcı olacağını söyledi. Anladım. Bize zaman ayırdığı için çok teşekkür ettiğimi söyle ve başarılarının devamını dilediğimi söyle. Son olarak da eklemek istediği herhangi bir şey var mı, onu sor. So Yoshi, thank you for your time. We're looking forward to see your success. Is there anything else you want to add? No, thank you for the opportunity to speak with you guys. It was very enjoyable. And also to you, Frigg, for being an interpreter. I think your voice is extremely sweet, so it's been a pleasure. Okay. Teşekkür etti o da. Memnun olduğunu davet ettiğim için, konuştuğu için. Ben de. Bir de sesim çok tatlıymış, öyle söyledi. Senin sesin mi? Aynen. İyi. Tamam o zaman. Neyse, bu kadarmış. Tamam. See you bro. Okay, see you Yoshi. All right. See you. Thank you. Bye bye. Bye bye. Thank you. Bye bye. Evet arkadaşlar, bu bölümümüzde böyleydi. 317. krallıkta Yoshı arkadaşımızı tanıdık. Tabi en başta hani videoyu bitirmeden önce Filik, yani Merve arkadaşımıza çok ama çok teşekkür ederim. Çünkü o hani vesile oldu bir yandan da. Ve çevirileri için de gerçekten çok teşekkür ederim ve iyi de çevirdiği düşünüyorum. Çünkü hani bayağı uzun cümleler kuruyor ve onu akılda tutmak ve tercüme etmek o kadar da kolay olmasa gerek. Bir kez daha Merve'ye ve teşekkür ediyorum. Ve ayrıyeten de Yoshı arkadaşımıza davetimi kabul ettiği için de ayrıca ona da teşekkür ediyorum. Ve ekibine ve kendisine başarılar diliyorum. Bu bölümümüzde böyleydi arkadaşlar. Hani bu oyunda sadece Türkler yok. Yani diğer bir sürü iyi oyuncu, yabancı oyuncular var. İşte onlar da sizlere elimden geldiğince işte böyle tercümelerle falan anlatmaya, tanıtmaya çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Hani dediğim gibi yorumlarda da belirtin. Eğer istediğiniz bir oyuncu, bu kendiniz de olabilirsiniz, tanıdığınız olabilir, düşmanınız olabilir, hiç fark etmez. Benim düşmanım olabilir, o da fark etmez. Kimi diyorsanız onu davet etmeye, kabul ederse de onun videosuna yayınlamaya elimden geldiğince çalışırım. Videomuzun burada sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Lütfen abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi yorumlarda da kimi istediğinizi belirtirseniz sevinirim. Hoşça kalın ama marşu vampirasız asla kalmayın diyerekten videoyu kapatıyorum. Görüşürüz.